savaş ilan ediyorlar Irak'ımıza. Efendim 1 santimine bile göz dikemezsiniz. Ortak korkular, ittifaklar ve koalisyonlar oluşturuyor Türkiye'ye karşı. Hayal bile kurmasınlar. Bir yerden başlanması lazım. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Furkan Kaya hocamızla birlikteyiz. Hocam gazeteye hoş geldiniz. Hoş buldum Zeynep Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Bugün Türkiye ile İngiltere Savunma Ortaklığı Anlaşması hakkında konuşacağız. Ama ondan önce bizi izleyenlerin 10 kişiden 6'sının kanalımıza hala abone olmadığı ile ilgili bir istatistik var elimizde. Hocam izleyenlerimize bu konuyla ilgili ne demek istersiniz? Tabii Türkiye'nin en büyük platformlarından biri olan ve gerçekten izlenme oranlarıyla, sayılarıyla dünyada da büyük bir teveccüh gören GZT'yi çok kişi takip ediyor çevremden, ama onları da söylüyorum. Takip etmek, izlemek değil, aynı zamanda üye olmak demek. Dolayısıyla akışa düşse bile, akıştan da çünkü takip ediliyor biliyorsun, algoritmadan devamlı izledikçe, ama buradan izleyenlerimize mutlaka aşağıda hem beğen butonuyla beğenmelerini hem de tabii ki üye olma butonlarıyla beraber kanalımıza abone olmalarını da buradan tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben ilk sorumla başlıyorum. Türkiye-İngiltere Savunma Anlaşması tam olarak nedir? NATO'da imzalandı biliyorsunuz. Siz de o süreci takip ettiniz. Evet. Masada neye nasıl bir imza atıldı aslında ve Türkiye bu masadan nasıl bir şeyle kalkmış oldu cebinden? Şimdi Zeynep Hanım, zaten NATO zirvesi dünyanın gözünün kulağını diktiği, beklediği önemli anlaşmalar tabii. Önemli zirvenin içinde zirveyi biliyorsunuz değerlendirdik. Donald Trump, Sayın Erdoğan görüşmesi ve NATO'daki zirveden neler çıkacak? Masadaki hadiseler önemliydi. Bir de anlaşmalar çok önemliydi ki bunun daha önce bununla ilgili beyanatlar da verildi. Özellikle Mike Rutte çok değerli anlaşmalara imza atılacak Ankara'da NATO zirvesinde demişti. Dolayısıyla 8 Temmuz 2026'da NATO zirvesinde Ankara'da imzalanmış olan belge aslında Türkiye ile İngiltere'nin sadece bir satın alma, bir uçak satın alma belgesi olarak görmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma ilişkilerini kurumsallaştıran bir anlaşma. Yani kapsamlı bir güvenlik ve savunma ortaklığı olarak görebiliriz. Bu çok değerli. Çünkü daha öncesi de sadece Ankara zirvesinde değil, Brexit sonrası özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin ayrıldıktan sonra Türkiye ile İngiltere arasında tabii çok anlaşamalı noktalar var, ama askeri anlamda belli bir yakınlaşma sürecinin başladığını hissetmiş olmuştuk. Bu Ankara zirvesinde atılan imzalar da aslında bunun bir tezahürü olduğunu söyleyebiliriz. Ve Eurofighter anlaşması özellikle, yani Typhoon Eurofighter anlaşması ile beraber Ekim 2025 ve Mart 2026'da eğitim, bakım ve lojistik destek sözleşmeleriyle somutlaşmış olan, fakat ortaklığın derinleşmesini sağlayan bir dosya olarak da görmek gerekiyor. Yani daha önce atılan imzaların aslında hepsini mühürleyen bir anlaşma olarak da bunu görebilmemiz gerekiyor. İki farklı dosya ama birbirini tamamlayan anlaşma olarak söyleyebiliriz. Şimdi neden böyle bir anlaşmaya imza atıldı diye baktığımız zaman, özellikle Türkiye'nin İngiltere-Türkiye arasında daha önce başlatılan bu savunma işbirliklerinin birazcık dağınık olduğunu görmekteyiz. Yani belli anlaşmalar çerçevesinde atılan adımlar diyelim belki, ama bunu tam olarak neticeye götüremeyen adımlar olarak görmekteyiz. Fakat bu sefer kalıcı ve kurumsal bir mekanizma başlıyor Türkiye ile İngiltere arasında. Yani sadece bir uçak alımı olarak değerlendirmememiz gerektiğini aslında bu ifadeyle somutlaştırmış oluyoruz. Mesela resmi açıklamalara baktığımız zaman yapılan anlaşmanın kapsamını şöyle madde ifadeleri görmekteyiz. Savunma ve caydırıcılık politikaları, askeri işbirliği, savunma sanayi ve teknoloji, siber güvenlik, hibrit tehditlerle mücadele, terörle mücadele, kritik altyapıların ve toplumun dayanıklılığı, sivil hazırlık ve uzay alanında işbirliği. Zaten uzay dediğimiz zaman biliyorsunuz artık uzay hakimiyet teorilerini konuştuğumuz, hani uzaya hakim olan dünyaya hakim olur gibi bir belki teoriyle beraber artık uzay hakimiyet mücadelesine de çok ciddi şekilde yaklaştığımızı söylememiz lazım. Ve bununla beraber Türkiye bu anlaşmalar silsilesiyle beraber sadece bir uçak, bunun motoru gibi bir veya parça alımı gibi bir şeyle değil, aynı zamanda İngiltere ile günlük temaslarla beraber bunu daha da ötesine geçirerek siyasi, askeri istişareler ve potansiyel ortak projeler üretebilecek bir çerçeve de sunmuş oldu. Şimdi bu son cümle bence çok değerli ve bunun ilerleyen dönemlerde daha da içinde olacağını göreceğiz. Hocam bu imza bir iyi niyet beyanı mıydı yoksa somut projeler olacak mı gerçekten? Aslında az önce de konuştuk maddeleri, ama sizce bunlar gerçekten somut bir çıktıya dönüşecekler mi? Yani en baştan itibaren böyle bir şeyle mi çıkıldı yoksa sonradan vazgeçilebilir mi? Bunu da merak ediyorum. Şimdi tabii burada 3 noktadan okumak gerekiyor. Yani ihtiyatlı olmak lazım her zaman. Bunu ben savunuyorum. İkili ilişkilerle şu dönemde, şu kritik dönemde ikili ilişkilerde ihtiyatlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu tamamen sembolik bir iyi niyet beyanı da değil. Onu söylemek lazım. Çünkü taraflar yeni istişare mekanizmaları kurmak, yeni savunma ve siber alanda işbirliği imkanlarına kadar bu işbirliği platformunu genişletmeyi taahhüt ediyorlar. Yani bunu sembolik ikili devlet arasındaki hani diplomatik bir beyan olarak değil, içi dolan, yani sahada görebileceğimiz bir ortaklık olabilme potansiyeli
potansiyelini karşımıza koyuyor. Baktığımız zaman işte kamuoyuna açıklanan metinlerine baktığımız zaman özellikle hangi ortak projelerle başlanabileceği, hangi şirketlerin yer alacağı, ne kadar bütçenin olacağı, hangi teknolojiler ve 5 ila 10 yıl arasındaki takvim. Yani burada yani şöyle söyleyeyim, iyi niyetle biz Türkiye-İngiltere arasında ilişkiler iyi olacak. Böyle hani iyi temenniler yok. Real politik. Gerçeklikle beraber. Ne kadar bütçe, ne kadar zaman, hangi alanlarda çerçeve metnini belirlemek, sınırları belirlemek. Bu çok değerli. Dolayısıyla sembolik bir anlaşmadan öte bir, sembolik iyi niyet beyanından öte bir burada okuma yapmamız gerekiyor Zeynep Hanım. Ve tabii siyasi ve stratejik bir şemsiye metni olarak da görebiliriz. Siyasi ve stratejik şemsiye. Şimdi bu ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin yeni bir Anglo-Sakson çatı, bir şemsiye oluşturduğu dönem ki ben Kral Charles'ın Donald Trump'la görüşmesinde ben işte o esprili cümlelerden sonra dedim bu sadece esprilerle işte İngilizce, asıl bizim dilimiz İngilizce'de siz hangi dil konuşuyorsunuzdan öte bu aslında yeni bir Anglo-Sakson çatının inşasının çimentosu olarak görmüştüm. Hatta bunu belki yeni bir ekonomik ve siyasi sistemin ilanı olabilecek kadar değerli olduğunu söylemiştim. Kraliyet mensuplarının bu anlamda sembolik değeri hala çok değerli biliyorsunuz bu anlamda. Dolayısıyla bu stratejik ve siyasi şemsiyenin de bu anlamda Türkiye'nin de bu sistem içerisindeki öneminin ve yerinin artacağı bir dönem olarak görüyoruz. Çünkü Donald Trump'ın NATO'daki cümleleri de zaten bunu onaylar nitelikte. Bunu gören bir nitelikte. Şimdi dolayısıyla mesela işte bu Eurofighter meselesi belki ilk adım olarak da söyleyebiliriz. Çünkü biz biliyorsunuz F-35 programından haksız bir şekilde çıkarılmamız, F-16'ların verilmemesi hala daha işte biliyorsunuz 80 adet yeni F-16 ve 40 adet bunların yedek parçası gibi yeni sistemleri gibi bunların verilmemesi sebebiyle ve son biliyorsunuz gene NATO zirvesinde işte bu kassa yaptırımları kaldırılmadan biz bu hadiseleri çözemeyiz. Tamam Donald Trump çözeceğiz dedi. F-35 de konuşulabilirdi. Dosyayı kapatmadık dedi. Ama bal diyerek ağız tatlanmıyor her zaman dediğimiz gibi. Sonuçta bir yerden başlanması lazım. Başlayana kadar da Türkiye hava savunma sistemlerini saldırı ve savunmada aktif ve hazır halde tutması lazım Zeynep Hanım. Dolayısıyla Eurofighter meselesi bu anlamda en azından kanımızın göklere hakim olana kadar ki o ara süreçte bize çok önemli bir savunma bloğu oluşturacak. Şimdi mesela ne var dosya içerisinde? 20 yeni adet Tayfun. Yani Eurofighter Tayfun'un verilmesi. Eğitim, simülatör, yedek parça, bakım desteği, elektronik harp kabiliyeti, pilot ve teknisyen eğitimlerinin de içerdiği bir sözleşme bu. Yani bakın çok aslında parçalı ve çok aşamalı bir sözleşme. Dolayısıyla ilk uçak teslimatının da yaklaşık 2-3 yıl içerisinde başlanacağı ifade ediyor. Bizim zaten kanunumuzda 2035'te inşallah hazır olacak her şeyiyle. O 5 sene bizim için önemli. O 5 senede de biz Eurofighter'larla zaten stratejik dengeyi sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye ile İngiltere arasındaki bu metninin en azından sembolik değerden aslında sahadaki gerçekliğe uyum sağlayan bir sürecin ilanı olarak değerlendiriyorum. Hocam ben bir de şu an şunu merak ettim. Avrupa Türkiye'yi ilerisi için özellikle güçlü bir müttefik olarak görmeye başladı gibi bir konuşma geçiyor. İngiltere'nin attığı bu ilk adım diğer Avrupa ülkelerini de sizce etkiler mi? Şimdi aklın yolu bir de Zeynep Hanım. Biz her zaman bunu ifade ettik. Türkiye milli savunma sanayindeki o sıçrayışımız, dramatik sıçrayışımız gerçekten hızlı sıçrayışımız biliyorsunuz 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin artık yerli ve milli projeleriyle hep yerli ve milli biliyorsunuz bizim sloganımızdır bu anlamda, tabela cümlemizdir. Ve Türkiye İHA'sıyla, SİHA'sıyla, denizlerde, karada, havada insanlı insansız hava, kara, deniz araçlarımızla dünyanın ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı yapmamızla, Kaan'ımızla, TCG Anadolu'muzla ve inşallah uçak gemimizle inşallah yakın zamanda suya inecek. Onunla ilgili hazırlıklar da devam ediyor. Şimdi biz bunları niye yapıyoruz? Tabii ki Türkiye Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne bağlı olarak kendi ulusal güvenliğini sağlamak üzere harp teknolojisini, güvenlik teknolojisini, savunma kabiliyetini ve saldırı kabiliyetini maksimize etmek zorundadır. Ama kimse iddia edemez ki bütün Türk tarihi boyunca biz aman diyene kılıç kaldırmamış bir milletiz. Yani biz bunları ürettik diye İsrail'in yaptığı gibi, Amerika'nın zamanında yaptığı gibi, Rusya'nın yaptığı gibi, diğerlerinin yaptığı gibi biz kimsenin toprağını işgal etmedik. Kimsenin evini vurmadık. Çoluk çocuk katletmedik. Şimdi dolayısıyla biz bunları niye yapıyoruz? Barış için yapıyoruz. Barış için yapıyoruz ve diyoruz ki komşularımıza ve müttefiklerimize buyurun bu ortaklıklarda siz de bulunun. Biz de size bunlarla paylaşalım ve burayı bir barış havzası haline getirin. Barış dengeyle sağlanır Zeynep Hanım. Ve Türkiye'ye karşı oluşan ittifakların çıkarlardan ziyade artık korkular üzerinden oluştuğunu görmekteyiz. Ortak korkular, ittifaklar ve koalisyonlar oluşturuyor Türkiye'ye karşı. Şimdi Yunanistan niye Mitsotakis bu kadar rahatsız oldu? Dendias açıklamalar yapıyor çılgınca. Kıbrıs garantörlük anlaşması bitmeliymiş. Türk askeri adadan çekilmeliymiş. Biz de onlara hadi oradan deriz. Niye deriz? Çünkü Türkiye kanla aldığını ancak kanla verir. Net. Burada Türkiye'nin bir adım geri atması dahi söz konusu olamaz. Anlaşalım. İki devletli çözüm modeli, Adalar Denizi'nde denge, Türk-Yunan dostluğuna her zaman inanmış bir insanım ben. Türkiye ile Yunanistan komşudur, dosttur. Ama
bizim haklarımızı ihlal edemezsiniz. Bizim haklarımızı ele geçiremezsiniz. Bizim toprağımıza bir santimine bile göz dikemezsiniz. Şimdi biz bunları yaparken Yunanistan Türkiye F-35 almamalı, F-16 olmalı, Eurofighter veremezsiniz. Ama kendi ne oldu? Rafael'leri aldı. F-35'leri aldı. Türkiye'ye karşı bütün adalarda Amerikan silahlarıyla beraber namluları bize dönük şekilde ki Lozan'a aykırı bir şekilde gayri askeri statüdeki adalar silahlandırıldı. Şimdi burada Türkiye bir dengeyi tabii ki korumak zorunda Zeynep Hanım. Türkiye burada silahlanıyorsa dengeyi sağlamak için silahlanıyor. Keşke dünyada silahlar kalksa. Keşke kimse tabanca taşımasa bile cebinde ama maalesef böyle. Şimdi dolayısıyla bu durum diğer Avrupa ülkeleri bakımından da bir ilham kaynağı olmalı. Çünkü biz İngiltere ile böyle bir platform oluşturduysak biz bunu Almanya ile ki yaptık zamanında, Fransa ile, İspanya ile, İtalya ile, bütün Avrupa ülkeleriyle bunu yapabiliriz. Yapmalıyız da. Avrupa Birliği'nin bugün yeni güvenlik paradigmaları ve parametrelerinin mimarisi inşa edilirken ne yapacağız diye kara kara düşünüyorlar. Çünkü dedi ki Amerika, bana karşılığını vermedikten sonra artık ben seni şemsiyemde gölgelendiremem. Bana karşılığını vermek zorundasın dedi. Peki Avrupa tamam bir Rus tehdidi var. Buna karşı kimle tehdidi dengeleyecek? Hemen tabii ki komşusu. Sonuçta kıtanın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti ile. Bence öz cümle Zeynep Hanım, bu İngiltere yapmış olduğumuz anlaşma diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılacak olan anlaşmalarında bir ilham kaynağı, bir referans kaynağı olabileceğini düşünüyorum. Hocam bir de şunu merak ediyorum. Az önce de konuştuk aslında, milli üretimimiz de bizim şu anda çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Peki bu yapılan anlaşmanın bizim milli üretimimizi kötü etkileme ihtimali var mı? Şimdi şöyle, aslında bu iki açıdan değerlendirebiliriz. Birincisi bu işin teknolojik boyutu. Yani biz uçakları aldığımız zaman, daha doğrusu bu hem parçalarla beraber aldığımız zaman bizim milli projelerimizin ilerleyişini etkileyecek kadar bir tıkanmaya sebebiyet verebilir mi? Çünkü şöyle baktığımız zaman aslında Türkiye'nin Kaan motorunun ihtiyacıyla beraber aslında bütün parçalarını milli bir şekilde ürettikten sonra sadece belli bir süre motoru dışarıdan alımımız ihtiyaç, ki bunu hep söyledik. Zaten anlaşmada da Türkiye ile Donald Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı arasında görüşmede de bu konuşuldu. Bize 40 adet Kaan motorunun verilmesi ve ondan sonraki aşamada Türkiye zaten Kaan motorunu üretecek kapasiteye de geleceği ifade edildi. Sadece o aşamada bir motor ihtiyacımız olduğu ifade edildi. Şimdi bu anlaşmanın, İngiltere yapmış olduğumuz anlaşmanın Türkiye'nin milli parça üretimine veya milli motor diyelim belki de ekipman üretimine bir zarar vereceğini ben düşünmüyorum. Bizim buradaki tek amacımız şu kısa süre içerisinde herhangi bir milli güvenlik sorunu oluşmadan, çünkü her şey olabilir Zeynep Hanım. Bakın aşağımızda bir savaş. Değil mi? Hala devam ediyor. Ve tam bir barış diyoruz. Arkadan bombardıman başlıyor. Kuzeyimizde bir savaş. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Yunanistan'ın durumu ortada. Maksimal provokatif konuşmaya devam ediyor. Kıbrıs meselesi hala çözüm sürecine sokamıyoruz bir türlü. Çünkü İsrail orada ciddi provokasyon yapıyor. Zaten İsrail'in Filistin katliamı ve Lübnan işgali ve orada da katliamı devam ediyor. Diaspora Bakanı açıklama yaptı. Türkiye ile denizde karşı karşıya gelebiliriz dedi. Zeynep Hanım, akıl sırayla resmen bize savaş ilan ediyorlar. Biz belki çok bu işi yapmıyoruz. İsrail, Türkiye'de evet kapasite olarak İsrail'in Türkiye'de başa çıkması imkansız. Böyle bir şey hayal bile etmesinler. Ama bunu söyleyeni değil, söyletene bakmak lazım. İsrail eğer kafa tutmak diyelim belki, meydan okuyorsa bize karşı, Türkiye'de denizde savaşırız. Sen hangi donanmanla savaş? İsrail donanması mı var? 2-3 tane Sumut filosunu durdurduğu, oradaki sivil insanları ekipmanlarla, tüfeklerle, o tam donanımlı kamuflajlı askerleriyle öyle şov yapmaya benzemez o iş. Türkiye ile donanma gücünü anında yok olurlar. O konuda hiç hayal bile kurmasınlar. Ben bunu ortadan söylüyorum. Çünkü rakamlar ortada. Peki niye bunu söylüyorlar? Niye Diaspora Bakanı biz Türkiye'de denizlerde savaşırız, savaşabiliriz, karşı karşıya gelebiliriz açıklamaları yapıyor Zeynep Hanım? Burada işte o İsrail'in arkasındaki bloğa bakmak lazım. Kim var? Fransa mı var? Amerika mı var? Örnek veriyorum, İngiltere mi var? Müesses nizam. Kim bunlar? Dolayısıyla buradaki duruma karşı Türkiye'nin hazırlıklı olması, her an elimizin tetikte olması lazım. Bu manada Kıbrıs bizim açımızdan zaten en önemli güvenlik emniyet şerididir. Emniyet kemeridir. Anadolu'nun emniyet kemeri Kıbrıs'tır. Anadolu'nun doğal uzantısı, Anadolu'nun şanı şerefi Kıbrıs'tır. Ne olursa olsun. Adalar Denizi ve boğazların güvenliği Kıbrıs'tan geçer. Dolayısıyla Kıbrıs üzerinde bize ciddi provokasyon yapılacak. Bu manada İngiltere ile yapmış olduğumuz anlaşmanın önemi ve oradan gelecek olan tabii nasıl diyelim ekipmanlar ve teçhizatlarla beraber, uçaklarla beraber biz kısa sürede kendi güvenliğimizi garanti altına almak ama uzun vadede kendi milli ürünlerimizle bunu sağlayabilmek önemli. Dolayısıyla bizim milli savunma sanayindeki üretimimize ben bir zarar, bir kısıtlama veya bizi rehavete sokacak bir durumun oluşmayacağını düşünüyorum. Hocam peki bize vaat edilenlere baktığımız zaman, materyallere, gerçekten İngiltere bize kapılarını açıyor diyebilir miyiz gerçek manada? Yoksa sadece vitrindeki ürünler verilecek de daha sonrasında bu tam bizim beklediğimiz gibi olmayacak mı acaba? Şimdi şöyle, burada önemli olan şu: Türkiye'nin yapmış olduğu anlaşmalar ve
Mesela F-35'i konuştuğumuz zaman ben hep şunu söyledim. Evet, F-35 bizim açımızdan çok önemli ama Türkiye kendi milli muharip uçağının eninde sonunda yapmalı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinin ürettiği F-35 ile bize vereceği F-35 aynı donanıma sahip olmayacak. Aynı yazılıma sahip olmayacak. Biz bunu F-16'larda gördük Zeynep Hanım, hatırlarsınız. Mesela Suudi Arabistan'a F-35'ler verildi ki o zaman da bu konuşuldu. Suudi Arabistan'a verilen F-35'ler Amerika'nın ve İsrail'in kullandığı F-35'ler değil. Çünkü o F-35 İsrail'in F-35'ini belki vurmayacak. Çünkü diyelim Suudi Arabistan'da İsrail'in F-35'leri kalktı, savaş pozisyonuna geçti. Suudi Arabistan F-35'i İsrail F-35'ini düşman uçağı olarak görmeyecek. Mesele bu. Dolayısıyla F-16 meselesinde de biz bunu konuştuğumuzda bazı yazılımların, bazı donanımların kör edildiğini ki işte Heronlar, hatırlayın biz İHA'larımızı daha yapmadığımız Heronları kullandığımız zamanlarda işte Heronlar kaldırılıyor, fotoğraflar çekiliyor terör örgütüyle. Bir bakıyorsunuz o Heronların çektiği fotoğraflar daha bize gelmeden terör örgütüne gönderiliyor. Yani onlar da tabii bildiği için hemen oradan ayrılıyorlar. Biz bunları yaşadık. Ama şimdi bakın biz kendi milli sistemimizle artık hiçbir casusluk yazılımına bile mal vermiş. O güvenlik orada da çok ciddi Türkiye'nin yazılım hata oldu. O da ayrı bir şey. Yani siber güvenlikte Türkiye gerçekten çağ atladı Zeynep Hanım. Ve şu anda biz çok şükür güvendeyiz. Ama işte bu noktada da milli muharip uçağımızın tam anlamıyla göklere hakim olmadan biz bu endişeyi hep taşıyacağız. Yani Eurofighter gelse de taşıyacağız. Rafael gelse de taşıyacağız. Dolayısıyla biz İsrail'le bugün karşı karşıyasak ve İsrail bize meydan okuyorsa şimdi F-35'leri vermeyeceksiniz, F-16'lara da şu kadarı ver, şu kadarını ver diyorlarsa biz oradan gelecek olan milli olmayan yazılımlara güvenemeyiz. Şu olur, bunda da mühendislerimiz çok bence mahirler. Gelen uçakların yazılımlarını biz milli yazılım olarak da değiştirebiliriz de. Yani çılgın Türkler her şeyde başarılıdır, o ayrı mesele. Ama tabii işin latifesi bizim burada muhakkak kendi milli teknolojimizi üretmemiz gerekiyor. Ama tabii şu da önemli. Teknoloji transferi dediğimiz hadise aslında İngiltere'nin Türkiye'ye böyle bir transfer yapmayacağını da emin olmamız lazım. Yani teknoloji transfer etme gibi bir seviyeye gelmeyeceğimizi söylememiz lazım. Ama işte burada baktığım zaman ben de ne gibi yorumlar yapılmış? Motorun sıcak bölümü, radar algoritmaları, elektronik harp kütüphaneleri, görev bilgisayarları ve kaynak kodları paylaşılabileceği yorumları var baktığımda. Ama sistemin tamamının aktarımı gibi bir şey elbette söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla ortak üretim ve parça maliyetiyle beraber kullanım ve bakım bilgisi paylaşılır ama tam anlamıyla işin ham teknolojik transferinin olmayacağını da söylememiz gerekir. Hocam peki bu kadar önemli bir anlaşma neden Amerika veya Almanya ile değil de İngiltere ile yapıldı? Şimdi burada tabii Türkiye'nin herhangi bir tercihte bulunma zorunluluğu da yoktu. Onu da görmek gerekiyor. Yani biz Amerika'dan mı almak zorundayız, İngiltere'den mi diye bir şey söz konusu değil. Burada Türkiye'nin çok yönlü tedarik modelini uygulamak istediğini görüyoruz. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 alabiliriz. İngiltere'den Eurofighter alabiliriz ki bu çok da değerli çeşitlendirmek, bunu çok katmanlı bir ortaklık modeli olarak ortaya koymak da önemli Zeynep Hanım. Dolayısıyla mesela baktığımızda neden İngiltere? Şu an için Türkiye avantajları nedir diye baktığımızda Brexit sonrasında bağımsız savunma ortaklıklarına daha fazla ihtiyaç duyuyor. Yani Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra bağımsız ortaklık projelerine ihtiyaç duyan bir İngiltere de var ve ona şu anda uyum sağlayacak, uyumlu çalışabilecek ülkelerin başında da Türkiye geliyor. İkincisi, Türkiye'nin savunma sanayisiyle çalışmaya siyasi olarak daha açık olması. Yani siyaseten de uyumluluk, savunma sanayinde de işbirliğini aslında getirdiğini söyleyebiliriz. Bir diğeri, Türkiye sadece bir pazar değil, aynı zamanda NATO'nun kritik bir askeri gücü. Şimdi NATO'nun en büyük ikinci ordusu olmamız demek onlar için önemli bir ortaklık sebebi değil mi zaten mantık olarak düşündüğümüzde? Bir de tabii ki bu Rolls-Royce, Bayer sistemler dedikleri işte Leonardo sistemleri dedikleri onların motor modellerine baktığımız zaman bunların güçlü bir ekosisteme sahip olması ve Türkiye ile bu anlamda yapılacak anlaşmalarla beraber bunların teknolojilerinin daha üst seviyeye getirebilme imkanı. Yani Türkiye ile beraber bu ortaklık çalışmaları yapılabilir ihtimalinin olması. Tabii bir de şu şeye baktığımızda İngiltere'nin Fransa ve Almanya ve Amerika'dan ziyade daha esnek çalışma ortamını Türkiye'ye sağlayabilecek olması bence bu seçimde yani Türkiye'nin tabii zorunluluk değil ama İngiltere ile bu ortaklığı bu imza atmasında sebeplerinden biri olarak da söyleyebiliriz. Yani biz Washington'ın yerine Londra'yı koymuyoruz onu söyleyelim. Hocam İngiltere'nin şu anda savunma bütçeleriyle ilgili bir küçülme dönemi aslında baktığımız zaman. Aslında ben şunu merak ediyorum. Biz hep Türkiye tarafından baktık ama
İngiltere'nin nasıl bir çıkarı olacak buradan tam olarak? Yani nasıl bir beklentileri var Türkiye'den? Şimdi şöyle, tabii İngiltere sadece güvenlik değil, aynı zamanda ekonomik ve jeopolitik de bir çıkış yolu arıyor. Bu onlar da aynı zamanda bizim gibi, onlar da çok yönlü bir çıkar elde etme peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi mesela Eurofighter anlaşması İngiltere açısından ne getirir diye baktığım zaman, yapılan tabii yorumları yine derleyerek şöyle notlarımda 20 bin nitelikçi işi destekleyeceği ifade ediliyor. Yani 20 bin kişi istihdam edileceği ifade ediliyor. Tayfun üretim hattının devamlılığı, hatta hatırlayın Eurofighter'ların üretimin durdurulması söz konusu olmuştu. Şimdi bu ortaklıkla beraber üretimin devamlılığı sağlanacak. Üçüncüsü, biraz evvel söylediğim bu motor modellerin, işte Rolls-Royce gibi, Leonardo gibi modellerin aynı şekilde üretim sayısı ve kapasitesi artacak bu anlaşmayla beraber. Ve İngiliz savunma sanayi de kapasitesini korumuş olacak. Yeteneklerini tazelemiş, korumuş olacak. Yani onlara da bir can suyu olacak aslında Türkiye ile yapılan bu ortaklık. Dolayısıyla aşağı yukarı mesela 8 milyar sterline kadar artabileceği ifade ediyor bu 20 Typhoon Eurofighter anlaşmasının ve İngiltere'nin üretim hatlarının bu anlaşmayla beraber, bu ekonomik can suyuyla beraber daha uzun yıllarda devam edileceği ifade ediliyor. Stratejik açıdan baktığımız zaman da bu ortaklık Türkiye'nin jeopolitik öneminin İngiltere tarafından görüldüğünü de ortaya koyuyor. Öncelikle Türkiye Karadeniz'e açılan altın bir kapı. Aynı zamanda altın bir anahtar. İkincisi, NATO'nun aynı zamanda hep söylediğimiz o Güneydoğu Kanada'nın, yani Mezopotamya, Türkistan'a açılan önemli bir kapı. Aynı zamanda Orta Doğu, Kafkasya, Doğu Akdeniz'e erişim sağlıyor. Ve tabii ki büyük bir operasyonel tecrübesi var. Yani hem sahada hem masada bir menteşe ülke. Türk ordusunun kabiliyeti, tecrübesi. İngiltere'de artık demek ki real politikadan hareket etme ihtiyacını artık ortaya koyuyor. Ve coğrafi gücü ve askeri gücü üzerinden de aslında Avrupa güvenliğine bir nüfuz satın almış oluyor. Yani o nüfuzu onlara vermiş oluyor. Bu da çok kıymetli. Hocam, bu yakınlaşma F-16 sürecinde bizi zaman zaman zorlayan, bekleten Amerika'ya bizim tek alternatifimiz siz değilsiniz mesajı olabilir mi acaba? Şimdi tabii o da önemli ama bu bir meydan okuma değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani bak sen yoksan o var değil. Onu öyle görmemek lazım. Stratejik çeşitlendirme olarak, çok yönlü diplomasinin, dış politikanın stratejik çeşitlendirme aşaması olarak bunu belki görebiliriz Zeynep Hanım. Çünkü Türkiye biliyorsunuz işte F-16'lar, rahmetli Özal döneminde F-16 projesiyle beraber çok uzun süre savaş uçağı modernizasyonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı kaldı. İşte F-35, biraz evvel söylediğimiz gibi bu programın parça tedarikçisi olmamız, parasını verdiğimiz halde 5 adet, yanlış hatırlamıyorsam, F-35'imizin verilmemesi, hala hangarlarda bekletiliyor bu uçaklarımız. Bizim artık tek kaynağa bağımlı olmamamız gerektiğini ortaya koydu. Gerçekten de bu doğru. Bel bağlamamak, aslında kendi kendine yetebilmek zaten. Özünde bu var. Ve Türkiye hala da F-16 konusunda biliyorsunuz ısrarcı. İşte F-35'ler, F-16'lar ikame edelim mi gibi o şeyleri doğmuştu, teklifleri doğmuştu. Ama biz hem F-16'nın şu anki modernizasyonu, birincisi zaten önceliğimiz. İkincisi Eurofighter tedariki. Üçüncüsü Kaan'ımızın artık geliştirilmesi ve son safhada göklerin ona emanet edilmesi. Ve tabii ki Hürjet'le beraber biraz evvel söylediğim yine insansız ilk dünyanın savaş uçağı olan Kızıl Elma'mızın da artık projelerin sahada kendini göstermesiyle beraber bunları aynı anda yürütebilen bir ülkeyi kendisine göstermesi. Biz aslında Washington'a şu mesajı veriyoruz. Biz tek yere bağımlı değiliz. Tek taraftan bir beklentimiz yok. Biz aynı zamanda çeşitlendirerek güvenliğimizi çok yönlü diplomasi ve dış politika parametreleri üzerinden inşa ediyoruz. Yani birbirinize alternatif değilsiniz. Aslında birbirinizi tamamlayan ortaklıklarsınız Türkiye açısından. Bunun mesajını veriyor. Hocam, az önce de söylediniz, bir 5-10 yıllık bir periyotta aslında bir öngörü var bu anlaşmayla birlikte. Peki biz bu imzanın somut sonuçlarını nerede göreceğiz? Ege'de, Akdeniz'de veya havada dengeler nasıl değişecek sizce? Şimdi Zeynep Hanım, tabii ilk uçakların tedarikinin yaklaşık 2030 yılına varacağı ifade ediliyor. Ve bununla beraber biraz evvel konuştuğumuz gibi işte bu elektronik harp, işte uçak pilotların eğitimi, yedek parça gibi, bakım maliyetleri gibi bunların süreçlerinin de bu anlaşmada içerisinde olduğunu göreceğiz. Ve 10 Türk pilotla beraber 100 personel de bu eğitime alınacağı ifade ediliyor. Yani işte o Kaan tank kapasiteye ulaşana kadar biz Türk Hava Kuvvetleri'nin kritik bir köprü inşa edileceğini göreceğiz bu süreçle beraber. Şimdi aslında bu anlaşmanın en somut yansıyacağı alan Adalar Denizi olacak. Doğu Akdeniz olacak. Çünkü bizim mavi vatanın selameti gök vatandan geçiyor. Gök vatanın selameti de mavi vatandan geçiyor. Aslında tabii ana vatanda bu işin kilidi, anahtarı. Yani üçü de birbiriyle aslında çok ilintili, üçü birbiriyle güvenliğiyle çok alakalı. Ve bizim bu anlaşmayla beraber Yunanistan'ın
Adalar Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de yine biraz evvel konuşmuş olduğumuz gibi Kıbrıs meselesi üzerinden Türkiye'ye karşı maksimal provokatif siyasetine ve politikalarına karşı ciddi bir bariyer ve blok oluşturacak. Yani onların meydan okumalarına karşı Türkiye'nin gerçek meydan okumasını görecekler. Şimdi Yunanistan'ı biliyorsunuz Rafael ve F-35 ağırlıklı bir modernizasyon oldu. Şimdi biz bu hamleyle beraber Eurofighter, modernizasyonla beraber F-16, Kaan, insansız savaş uçaklarımız zaten İHA'lar, SİHA'lar, yerli hava savunma sistemleri ve saldırı sistemleri ve bir de tabii SİDA'larımız, İDA'larımız yani silahlı insansız deniz araçlarımız ve diğer insansız deniz araçları. Bunların hepsi Yunanistan'a karşı bir denge oluşturmak ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bu saldırgan politikalarını artık caydırmak üzere ortaya koyduğumuz projeler. Dolayısıyla hem bunların radar menzili, elektronik harp kapasitesi, işte havadan verecek olan erken ihbarlar, mühimmat menzili bunların hepsi tabii komşularımızla dostluk ilişkilerinin içindeyiz her zaman ama bize karşı hasmane tutumda olacaklar ki İsrail'e de burada katmak lazım. Bir caydırıcılık unsuru olacak. Dolayısıyla bu anlamda ben ilk olarak bunun yansıyacağı coğrafyanın Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz olacağını ve bu coğrafya üzerinden, Mavi Vatan üzerinden de Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bu meydan okuyucu şamata diplomasinin de bence sonunu getirebilecek önemli bir caydırıcılık unsuru olacağını söyleyebiliriz. Hocam ben son olarak şunu merak ediyorum. İngiltere şu anda siyasal olarak da yine çok köklü bir değişim geçiriyor. Tekrar başbakanları değişti. Siyasette bir karmaşaları var yani. Sizce yeni dönemde bu sözlerini tutmaya devam edecekler mi? Farklı bir tavıra bürünme ihtimalleri var mı? Yoksa bu yolda verdikleri sözlere devam edeceklerini mi düşünüyorsunuz? Şimdi 10 yılda 7 başbakan değil mi yaklaşık? Ki Starmer'da çok ümitlerle aslında başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Ama çok da beklenir gibi olmadı. İngiltere'nin gerçekten iç siyasetinde de ciddi bir çalkantı var ki bunu Avrupa'nın genelinde gördüğümüz gibi işte aşırı sağın güçlenmesi, işte aşırı solun güçlenmesi yani bir orta yol bulma noktasında Avrupa ülkeleri çok sıkıntı içerisinde. Şimdi tabii çok yeni bir isim Andy Burnham. İşte ben de biraz kendisinin böyle geçmişine baktığım zaman işte kendisi biliyorsunuz Manchester Belediye Başkanlığı yapmış bir isim. Başarılı bir isim aslında. Ve o dönemde dikkatimi çekti. The Guardian'da çıkan bir haber bu. Üretim, sanayi ve yerli teknoloji yatırımlarına önem verdiğini görüyoruz. Bakın bu isim çok önemli bu anlamda önem verdiği şeye başlığa baktığımız zaman. Dolayısıyla bu anlaşma yani biraz evvel konuştuğumuz anlaşma üzerinden aslında Türkiye'yi sadece klasik bir müşteri olarak değil aynı zamanda İngiliz savunma sanayinin uzun vadeli üretim ortağı olarak görebilmesi de söz konusu olabilir diyor The Guardian. Çünkü önemli. Yani Andy Burnham'ın bu alakası belki de bu ilgisi diyelim, zevki diyelim bu anlamda. Hani nasıl şöyle söyleyelim. Şimdi dolayısıyla yeni İngiltere Başbakanı'nın bu öncelemesi, bu tercihi Türkiye ile İngiltere ilişkilerinde yeni bir kapıların açı yani bir liderler diplomasisi meselesi oluşabilir Sayın Cumhurbaşkanı arasında bu ortak görüş bağlamında değerlendirdiğimizde. Ve tabii ki İngiltere biraz evvel yine söylediğim gibi coğrafi özelliğiyle beraber Avrupa Birliği ülkesi değil, İngiltere de bir Avrupa Birliği ülkesi değil ama o zaman biz işte birimiz kuzeyin bir ucu, biri güneyimiz bir ucu. O zaman biz kuzey ve güney ekseninde bir ciddi köprü oluşturabiliriz. Kolonları sağlam, çeşitlendirilmiş. Belki de yeni İngiltere Başbakanı bu anlamda bir adım atabileceğini söyleyebiliriz. Ve tabii birçok noktada da işbirliği ortamları olabilir. Tabii bunların hepsini göreceğiz. Siyasetinde göreceğiz. Ama stratejik ortaklığın ortak üretime ve teknolojik kazanımına dönüp dönüşmeyeceği noktasında bence önüne bir dosya gelecek yeni İngiltere Başbakanı'nın. Tabii önce kendi siyasetlerini bir düzene sokmaları lazım. Biraz koltuğuna şöyle iyice yerleşmesi lazım. Ama bence dış politikada İngiltere'nin real politikadan hareketle daha pragmatik ve İngiltere-Türkiye ilişkilerinin bir kompartıman siyaset içerisinde ilerleyebileceğini ve inşallah ümidim benim biliyorsunuz biz Kıbrıs Adası'nda 3 garantör ülkeyiz. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan. Şimdi Türkiye ile İngiltere 2 garantör ülke. Yani burada ümit ediyorum tabii ki hakkaniyetli bir çözüm noktasında İngiltere parlamentosu bir adım atarsa Başbakanı ile beraber o zaman bu Yunanistan'ın işte biz efendim Türkleri istemiyoruz, Türk ordusu çekilsin gibi anlamsız, hukuksuz, provokatif yaklaşımlara karşı belki bir saf oluşturabiliriz. Düşük bir ihtimal belki bu. Şu anki benim belki bir iyi niyet temennisi ama olabilir. Olursa barış gelir, olursa selamet gelir, olursa zaten bölge halkı kazanır. Zaten İngiltere'nin oradaki haklarını biz biliyoruz. Akrotiri, Dikerli ve garantörlük üzerinden haklarını biliyoruz. Bunu kimse inkar etmiyor. 58-59 Londra-Zürih anlaşmaları hala geçerli. Ama Yunanistan diyor ki İngiltere Londra-Zürih anlaşmalarını iptal edelim diyor. Yani benim anlayamadığım bu. Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs temsilcisi çıkıyor diyor ki efendim Türkiye Maraş'ta güzel yurtu versinmiş. Kıbrıs versinmiş. Yani biz tabii bize diyor versinmiş. Sonra biz yaptırımları kaldıracağız. Ya Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs özel temsilcisi söylüyor bunu. Yani en hukuku bilmesi gereken isim bunu söylüyor.
Ve biz de onlara tabii ki böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını da yine kibar bir dille ifade ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Bütün detaylarıyla konuşmuş olduk. Videoyu kapatmadan önce izleyenlerimize tekrar bir çağrıda bulunalım. Tekrardan abone olmalarını istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.